Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere taze yaprakla harika bir sarma tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle yaprakları sıcak suda yumuşatıyorum. Kesinlikle haşlamıyorum. Çünkü yapraklarım çok taze olduğu için bu şekilde hemen suya batırıp çıkartıyorum. Eğer yapraklarınız çok aşırı taze ve yumuşak değilse haşlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde gördüğünüz gibi saniyelik hemen içerisine koymamla çıkarmam bir oluyor arkadaşlar. Sadece renginin değişmesi ve yumuşaması yeterlidir. Gördüğünüz gibi tazecik üzüm yaprakları. Çekirdeksiz üzümün yaprağı gerçekten daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben çekirdeksiz üzümün yaprağını çok severim. Evet, bu şekilde bakın hemen çıkartıyorum. Saniyelik içine koymamla almam bir oluyor. Sarmamızın iç harcı için gerekli malzemelerim: 1 su bardağı dolusu zeytinyağı kullanıyorum tavaya. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz ama ki bu tarifimiz zeytinyağlı yaprak sarması arkadaşlar. 3 tane küp küp doğramış olduğum kuru soğanlarımızı tavaya alıyorum. Soğanlarımı iyice yağla birlikte kavuruyorum. Mutlaka sürekli karıştırarak kavurun. Bir anda yanmasın. Evet, gördüğünüz gibi artık soğanlarım yumuşamaya başladı. Biraz daha kavuracağım. Bu yaprak sarmasında yapmış olduğum iç harcım gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabi dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz ama ben bugün zeytinyağlı yaprak sarması yapmak istedim. İçerisine 3-4 diş kadar da sarımsak kıydım. Sarımsakları da incecik kıydım arkadaşlar. Rendeleme kıvamında incecik kıydım. Ve üzerine 1 yemek kaşığı dolusu biber ve domates karışık salça ekliyorum. Salça ile birlikte salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Yorumlarda gelebilir yağı çok kullanmadınız mı Filiz Hanım diye. Arkadaşlar yaprak sarması yağı çok sever. Az yağlı yaparsanız lezzetli olmayacaktır. Mutlaka yağını bol kullanmanız gerekiyor. Lezzetli bir sarma yemek istiyorsanız yağ çok önemli arkadaşlar. 3 su bardağı pirinci yıkadım ve iyice süzdürdüm. İçerisine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Evet, pirinçlerimi de iyice bu şekilde kavuruyorum. Çok pişirmiyorum ben arkadaşlar. Yaprakla birlikte pişmesi için çok aşırı derecede pişirmiyorum. Biraz kavuruyorum, o kadar. Çiğden çok sevmiyorum yaprak sarmasını ben. İllaki kavurarak iç harcını o şekilde seviyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Kuru nane olmazsa olmazı dolmamızın, mutlaka ekleyin. Ve iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Bir önceki videomda salamura tarifi vermiştim. Yapraklarının birazını ayırdım ve bir tencerelik kadar da yaprak sardım. Ve inanın çok güzel oldu. Yaprak salamura tarifimi de bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Evet, iyice karıştırdım. Bütün naneleri, karabiber her yerine gelecek şekilde şöyle karıştırdım. Bir tutam da maydanoz kıydım. Maydanozu da içerisine ilave ediyorum. Evet, bu şekilde. Maydanoz çok yakışıyor. Sarma ve dolma içinde gerçekten maydanoz çok lezzet katıyor. Mutlaka deneyin. İyice karıştırıyorum ve artık iç harcım hazır. Mis gibi oldu. Tabii ki en önemli detaya geldik. Sarma işlemini. Oyalasa da gerçekten yemesi çok lezzetli oluyor. Evet, iç harcım ve yapraklarım hazır. Artık sarma işlemine geçiyorum. Ben masayı bu şekilde diziyorum. Daha sonra içlerine pirinçlerini ekliyorum. Daha sonra sarıyorum. Bu şekilde de hızlı ve pratik oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Ben elimde saramıyorum arkadaşlar. Elimde bir türlü alışamadım. İlla ki
Ya bir kesme tahtasının üzerinde ya bir masa üzerinde bu şekilde yapabiliyorum. Yaprağın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre iç harcından alarak ortasına koyuyorum. Evet, yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sarma işlemini başladım. Evet, gördüğünüz gibi incecik kalem gibi. Ben çok ince sararım. Annem biraz daha kalın sarar. Şöyle gördüğünüz şekilde yapıyorum. Kenarlarını mutlaka içe katlıyorum ki kenarları da düzgün olması için arkadaşlar. İlk yapacak olan arkadaşlarım iyice bakarsa faydam olabilir. Şöyle bakın. Kenarlarını içe katlamadığımız zaman dışın çıkıntılı olur ve güzel görüntüsü olmuyor. Ben o şekilde sevmiyorum. Sarmada mutlaka kenarlarının da kapanmasını istediğim için bu şekilde sarıyorum. Herkesin sarış şekli farklıdır. Herkesin dediğim gibi yemek yapma şekli, tarifleri farklıdır. Ben de bu şekilde öğrendim. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından yazarsanız sizlere yardımcı olabilirim. İkinci tekniği de sizlere göstermiş oldum. Yanlarından doğru içe doğru katlayarak daha sonra baş kısmından sarmaya başlıyorum. Benim elim bu şekilde sarmaya alışkın olduğu için hep de bu şekilde gidiyor. Sizlere iki türlüsünü de gösterdim. Dilediğiniz gibi sarabilirsiniz. Yaprak sarması eliniz alıştığı sürece gerçekten size pratik gelecektir. Eğer ki hiç yapmadıysanız ve ara ara yapıyorsanız tabii ki zorlanabilirsiniz. Ama benim bu gösterdiğim yöntemle yaparsanız da hemencik sarabilirsiniz arkadaşlar. Yapraklarınızı önceden masayı veya bir tahtayı bu şekilde dizerseniz pratik olmuş oluyor. Yapraklarım hazır ve artık tencereye diziyorum. Tencerenin tabanına birkaç tane yaprak ekledim. Bazen kazalar olabiliyor, dibine tutabiliyor dolmalarımız. Onun için önlemek için bu şekilde yaprak dizdim. Daha sonra üzerine bu şekilde dolmalarımı diziyorum. Bakın o kadar güzel oldu ki görüntüsü bile çok güzel. Eğer çukur bir tencere kullanacaksanız dolmalarınızı dik dik de koyabilirsiniz. Ama ben bu şekli çok seviyorum. Sizlere de sunumunu göstermek için bu şekilde yaptım bugün. Ben bu şekilde uğraşamam, vakit harcayamam diyorsanız da dediğim gibi arkadaşlar tencereye dik dik dizebilirsiniz. Ben o şekilde de çok fazlasıyla yapıyorum. O şekilde de her yeri bir pişmiş oluyor. Bugün ben sizlere bu şekilde güzel bir sunumla yapmak istedim. Evet, sarmalarımı dizdim. Şöyle gördüğünüz gibi kitap gibi derler ya. Gerçekten kitap gibi, kalem gibi oldu. Çok güzel oldu. Evet, son sarmalarımı da yerleştirdim. Ve artık gördüğünüz gibi tencerem hazır. Üzerine limon dilimledim. Evet, bir kenarıya alıyorum ve artık sosunu hazırlıyorum. Sosu için bir yemek kaşığı salça ekledim ve birkaç damla zeytinyağıyla salçamı iyice eziyorum. Üzerine kullanmış olduğunuz pirincin bardak ölçüsüne göre suyunu ayarlayabilirsiniz. 4 ila 5 su bardağı su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Suyunu çekecektir. Çünkü pirinçlerimizi çok aşırı kavurmadık, yani pişirmedik. Onun için suyunu alacaktır. Ben sosunu pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi kaynattım. Ben 4 su bardağı kadar suyundan kullandım. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Sarma taşım maalesef çatladı benim. Kapakla idare ediyorum şu an. Üzerini kapağını kapatarak pişirmeyi bırakıyorum.
Evet, sarmalarım pişti. Şöyle suyunu da gayet güzel bir şekilde çekti. Gördüğünüz gibi ne bir dağılma var ne bir parçalanma var. İnanın çok güzel oldu. Şöyle sizleri alarak da göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar, yemyeşil o kadar güzel oldu ki gerçekten lezzetini hiç abartmıyorum. Mutlaka bir de benim tarifimle, benim iç harcımla deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Bakın arkadaşlarım, kesinlikle çatlama, patlama yok. Şöyle tekrar göstereyim. Gayet güzel bir şekilde lokum gibi piştiler. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.